Evet, başladık sanırım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrar bir canlı yayında sizlerle beraberiz. Bugün yine Bitcoin, Ethereum ve birçok altcoin'de hızlı bir şekilde nereye gidiyoruz? Düşüş bitti mi? Artık döndük mü? Hocam nereye gidiyoruz? Yani battık, kaçtık, göçtük değil. Yani Bitcoin nereye gidiyor? Ethereum nereye gidiyor? Yeni hedefler neler? Artık e, rally başlıyor mu? Gibi sorulara değineceğiz arkadaşlar. Ve birçok alt paritede de dolar, altın nereye gidiyor? Bunlara bakacağız. Yeni hedefler neler? Bunlara bakacağız. Hızlı bir şekilde çok fazla vaktinizi almadan yine bir canlı yayın yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar tekrar. Şimdi Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin ne durumda? Neler yaptı Bitcoin? Şimdi şuradan baktığımızda arkadaşlar Bitcoin'in günlük grafiğinde şurada bakın diyoruz ya yani dip yakalamaya çalışmayın hiçbir zaman. Dedik ki şurada 66.500 dolar seviyesinden Bitcoin şu seviyelere 53 bin seviyelerine geldiğinde dedik ki evet bir düzeltme başladı. Bir düzeltme geliyor. Şurada dedik ki düzeltmesi bitti. Bakın şöyle açarsak e, daha sağlıklı olacak. Şurada. Bakın şu seviyede dedik ki evet dip geldi, düzeltmesini yapıyor. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketi başlayacak. Şurada. Arkasından bir patlatma operasyonu geçmiş olsun arkadaşlar. Burada tekrar şurada bir kaldıraç işlem ve patlatma balinaların operasyonu. Tekrar bu seviyelerden 57 bin dolar seviyelerinden tekrar nereye? 45 bin dolar seviyelerine kadar geldi. Dedik ki evet düşüş bitti. Burada trene atlıyoruz. Burada trene atladık arkadaşlar. Şurada bakın dedik tamam gidiyoruz. Yani burada günlük grafikte bir haftada ne kadar şöyle bakacak olursak şurada yine %12'lik bir artış dedik tamam gidiyor. Hatta şurada bir retest şuradaki mum bakın retest bu seviyelerden tekrar bir fake kırılım aşağı yönlü tekrar bir balina operasyonu. Şurada bizim güçlü destek bölgemiz vardı. Bakın şurası şu güçlü destek bölgesi 42 bin dolar seviyeleri. Dedik ki yani burası tutunabileceği çok güçlü bir destek. Burası kırılmaz dedik. Yine burada bir balina operasyonu arkadaşlar. Yine bir burada patlatma. Buradan nereye? Şurada 32 bin 32 bin dolar seviyelerine kadar mum attı. Buradan dönüşünü yaptı. Şimdi şöyle bakacak olursak şurada arkadaşlar şurada dedik ya hiçbir zaman dibin dibi yok. Dip yakalamaya çalışmayın. Burada yaklaşık 2 haftalık 10-15 günlük bir seyirde yaklaşık %32'lik bir yükseliş. Şu an Bitcoin iyi gidiyor. Bir sıkıntı panik endişe yok. Bollinger Bandlarına baktığımız zaman arkadaşlar bakın şurada üst Bollinger Bandına çarpmış durumda. Bollinger Bandları ne diyordu bize? Bollinger Bandları bize hedefleri veriyordu arkadaşlar. Yani burada üst Bollinger Bandı hatta bakın şöyle yukarıya yönü açılmış. Burada çarptıktan sonra bir geri çekilme yapması gerekiyor. Yani sağlıklı bir yükseliş için bunu yapması gerekiyor. Bunu nasıl anlayacağız? Şuradan 4 saatlik grafiği açtığımızda bunu görebiliriz. Arkadaşlar şöyle baktığımızda bakın yine burada bakın şuraya baktığımızda Bollinger Bandı alt Bollinger Bandı'na çarpıyor. Ondan sonra beyaz Bollinger Bandı ondan sonra üst Bollinger Bandı'ndan sonra yukarı ödeme hareketi var. Yani burada 4 saatlik değil şunu saatliğine gelelim. Bakın şurada demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Üst Bollinger Bandı'na çarpmış. Artık bakın şurada nereden 45.800 dolar seviyelerinden tekrar 44.580 dolar seviyelerine bir geri düzeltme yapmış burada. Bollinger Bandlarının mantığı bu baktığımız zaman. Bitcoin'de şu an bir sıkıntı problem yok. Bitcoin gayet iyi gidiyor. Yine şuradan günlük grafiğine bakıp devam edelim. Buradaki hacime baktığımızda arkadaşlar bakın şurada. Yani bunu nasıl yakalayacağız? İşte dibin dibi nasıl yakalayacağız hocam bunu? Burada işte ne diyorduk? Sadece tek Bollinger Bandı'na bakarak işlem açmak çok sağlıklı değil. Burada 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane indikatöre bakıp al ya da sat pozisyonuna girmemiz lazım.
Şimdi bakın şurada şu seviye, şuraya geldiğimizde bakın şurası RSI bize yoğun alım baskısı ve yoğun satış baskısını gösteren indikatör. Şurada baktığımızda bakın arkadaşlar şurası 30 seviyesi. Görüyor musunuz? Şu alt çizgi 30 seviyesi. Sadece şurada bakın şurada bir şu seviyede 30'un altına inmiş. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü hareketi, yani bu 30'un altına inmesi al sinyali arkadaşlar. Bakın yani şurada ne zaman 23 Mayıs 2021'den bu tarafa Bollinger Band'ın RSI 30 seviyesinin altına hiç inmemiş. Bakın şurada iniyor, bir al veriyor. Şurada al vermiş arkadaşlar. Bakın ondan sonra yukarı yönlü hareketi başlıyor. Burada MACD'ye baktığımız zaman MACD de bize yoğunluğu gösteriyor. Burada MACD 0. Sıfırın altında. Bakın ne kadar süredir 28 Kasım'dan bu tarafa sıfır üstüne hiç çıkmamış arkadaşlar. Artık sıfır üstüne şurada çıkıyor. Bakın şurada çıkıyor. Bu da Bitcoin için rally'nin başladığının bir göstergesi olabilir mi? Evet, olabilir. Yani şurada 2 haftalık zaman sürecinde %38, %40'lık bir artış sergiledi Bitcoin. Bitcoin'de bir sıkıntı, panik endişesi yok. Gayet güzel gidiyor. Problem yok. Bitcoin için bunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada her zaman söylüyoruz. Buradaki bilgi, görsel ve paylaşımlarımız hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi taşımıyor. Burada işin mantığını çözmeye, nasıl bu işi daha güzel yapabiliriz, bunu çözmeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Öğrenmeye çalışıyoruz. Beyin fırtınası yaparak. Nasıl daha iyi bir yatırımcı olunabilir? Bu iş ya da trader kısmındaysak, işin alım satım kısmındaysak nasıl daha minimal risklerle daha güzel paralar kazanılabilir? Bunun mantığını öğrenmeye çalışıyoruz. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenirseniz daha çok kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Bitcoin için söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi geçelim, Ethereum ne durumda? Ethereum BTC ile baktığımız zaman aynı hareketi sergiliyor. Bakın şurada, neresi burası? 22 Aralık. 22 Aralık'ta dedik evet, düşüş bitti. Ethereum'da yükseliş başlıyor. Bakın burada yine BTC'nin o hareketiyle beraber şurada bir patlatma operasyonu, kaldıraçlı işlem, buradan bir geri çekilme. Hatta ne kadarlık bir geri çekilme? Şu seviyeden baktığımız zaman %26'lık bir düşüş. Burada dedik ki evet, bitti artık. Dip burası Ethereum için. Burada trene atladık. Bir daha tekrar ikinci bir operasyon. Balina operasyonu. Burada yine o %35'lik düşüş. Ama buradaki burası da şu bölge, yani şu seviye 22.200 dolar seviyesi de kırılsaydı artık burada şuradaki güçlü desteğimiz, burası bir kaya diyebiliriz arkadaşlar. Bir kale diyebiliriz. Yani çok çok güçlü destek neresi orası? 1716 dolar seviyesi. Burası da kırılmış olsaydı o seviyelere geri gelecekti ama buradan dönüşünü yaptı. Ethereum yatırımcısı da burada yakaladıysa arkadaşlar, bakın şöyle %50'lik bir artış yakaladı. Ne kadar sürede? Şuradan bakacak olursak yaklaşık 2 haftalık bir süreçte. Ethereum yatırımcısı da içeride değilse, evet buralardan yakalayabilmişse %50'lik bir kar marjı yakaladı. Ethereum'da sıkıntı, panik endişesi yok. Gayet güzel gidiyor. Burada dominansa bakalım. Dominans neydi arkadaşlar? Dominanstan hep bahsediyoruz. Hep bahsediyoruz. Pardon. Dominans için bakın arkadaşlar, şöyle büyük fotoğrafa bakacak olursak şurada şu seviyede 2 Mayıs 2018, 2 Mayıs 2018'de 39 seviyelerine düşüyor. Ondan sonra hep sürekli bir yükselen trendi var. Baktığımız zaman burada ne zaman? 17 Mayıs 2021 yine 39 test ediliyor. Yukarı yönlü hareket. Yine burada 13 Eylül 2021 39 test ediliyor. Yukarı yönlü hareket. Yine şurada bakın 10 Ocak 2022 burada da yine 39 test ediliyor. Yukarı yönlü bir hareket. Şu an dominans 42, %42 seviyelerinde. Yani burada dominans neydi arkadaşlar? Bitcoin marketteki paranın %42'si Bitcoin'de arkadaşlar. Yani %42'si bende diyor.
Şu an dominans 42 seviyelerinde ve Bollinger Bandları daralmış durumda. Bir problem yok. Ethereum dominansına bakalım. Ethereum'da en son %20 seviyelerindeydi dominans. Baktığımızda şu an %23'e çıkmış durumda. Yani marketteki paranın %23'ü de Ethereum'da. Baktığımız zaman şöyle biraz açacak olursak Ethereum'da da dominans nerede? %24 seviyelerinde. Şu an marketteki paranın %24'ü de Ethereum'da arkadaşlar. Ethereum dominansı bu şekilde. Dolar, Tether'in dominansı. Bunu geçen yayında bahsetmiştik. Bakın arkadaşlar şurada ne dedik? Şurası bir tepe. Bakın şurası bir tepe. Burası bir tepe. Ne diyorduk arkadaşlar? Hangi yatırım aracını tercih ederseniz edin. İkili tepeden sonra mutlaka bir geri çekilme yapmak zorunda. Bunu her yayında söylüyoruz, bahsediyoruz. Bakın tepe, tepe. Neresi burası? 5.32 seviyesi, %5,5'lara yakın seviye. Buradan geçen yayında bahsetmiştik. Dolar Tether'deki dominans seviyesi aşağı yönlü düşmesi lazım ki para dolardan çıkıp Bitcoin, Ethereum'da altcoin'lere aksın ki marketteki BTC, Ethereum ve altcoin'ler rallisi başlasın, yükselişe geçsin. Bakın şurada neresi? Tarih 23 Ocak'tan bu tarafa USDT dominans ne kadar? %27, %28'lik bir düşüş. Yani buradaki bu %28'lik düşüş dolardan çıkıp Bitcoin, Ethereum ve altcoin'lere geçti arkadaşlar. Totale bir bakalım. Market ne durumda? Geçen yapmış olduğumuz yayında bakın şurada 1.48 hatta 1.50 trilyon dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Marketin hacmi şu son 2 haftalık süreçte bakın şurada %30'luk bir artış. Şu an yine 2 trilyon dolar seviyelerinde marketin hacmi. Ne dedik arkadaşlar? Birçok dünya devletinin bu kadar hazinesi yok. Bu kadar bütçesi yok. ATH'ımız neydi burada? Baktığımda 3 trilyon dolar. 3 trilyon dolar marketin görmüş olduğu en yüksek seviye. Şu an yine 2 trilyon dolar seviyelerinde bir sıkıntı, problem yok. Total 2 ne durumda? Yine Total 2'de de yükseliş var. Total 2 neydi arkadaşlar? Markette Bitcoin'den sonraki en değerli 125 kripto para. Evet yani market hacmindeki büyüklüğüne göre finansal büyüklüğüne göre Bitcoin'den sonraki en değerli 125 kripto para. O da şu an 1.14 trilyon dolar seviyelerinde. O da gayet güzel gidiyor. Sıkıntı yok. Total 3'e baktığımızda o 125 harici ondan sonra gelen en değerli 125 kripto paraydı. Total 3'te de bir sıkıntı yok. Şu an 766 800 diyebiliriz. Evet 800 milyar dolar seviyelerinde Total 3'ün değeri. Evet arkadaşlar bizim Türk lirası ne oluyor abi? Yani hocam Türk lirası nereye gidiyor? Dolar ne durumda? Yani ne olacak? Nasıl gidecek? Ee, Ona bir bakalım. Baktığımız zaman arkadaşlar şurada hatta şu Fibo'yu bir kaldıralım şuradan. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Bakın şuraya baktığımız zaman 10 Kasım 2021 dolardaki rally'nin başladığı tarih 9-10 Kasım 2021. Bakın Bollinger Bandları şurası arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi inanılmaz şekilde daralmış durumda. Hatta burada baktığımız zaman bir yatay seyir var. Yatay seyir var. Bu yatay seyir kırıldıktan sonra bakın şurada 10 lira hatta 9.20 seviyelerinden nereye geldi arkadaşlar? %100'lük bir artışla 18,5 lira kadar çıktı. Burada 18,5'tan tekrar işte Merkez Bankası'nın ya da başka burada dolar babalarının operasyonuyla tekrar ne kadar %80-85'lik bir geri çekilme baktığımız zaman %40 bir geri çekilme yaşadı. Nereye kadar? 10.70 seviyelerine kadar. 10.70 seviyelerinden sonra tekrar burada dolar toplanmaya başlandı. Şurada bakın tekrar 15 günde %34-35'lik bir artış. Ondan sonra bakın bir yatay seyre geçti. Yatay seyir ne kadar süredir gidiyor? Baktığımızda yaklaşık bir aydır dolar 13, 13.50, 13.60, 13-14 bandında gidiyor arkadaşlar. Aslında şuradaki daralma, Bollinger Bandlarındaki şu daralma çok sağlıklı bir daralma değil. Baktığımız zaman bu
ne gibi bizim için bir eksi olabilir? Onu da şöyle hemen bir FIFO çekip bakalım ona. Şuradan rally'nin başladığı nokta. Şunu da sıfır bölgesine yapıştırdığımızda arkadaşlar. Bakın şimdi burada şurada baktığımız zaman Fibonacci 0.618 seviyesi şurası. 12.74 seviyesi. Baktığımız zaman aşağı yönlü kırılırsa bu bizim için iyi bir olay. Yani 786 11.70 seviyelere kadar hatta onun da altında nereye kadar? 8.90 seviyelerine kadar gelebilir ama bu şu an içinde olduğumuz durumda mümkün görünmüyor arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketinde ne olur? Yukarı yönlü hareketinde bakın şuradaki Fibonacci 0.5 seviyesi yani 13.85. Burası bizim için riskli bir nokta. 13.85 kırılırsa arkadaşlar yukarı yönlü kırılırsa o zaman işte tehlike başlıyor. Tehlike sinyalleri başlıyor. O neden hocam? Burada 13.80 seviyesi kırılırsa gideceği ilk nokta 14.98. Fibo 0.382 bölgesi 14.96, 14.90, 15 denebilir. 15'te kırılmasıyla tekrar 16.5 seviyeleri, 16.30 seviyeleri oranın da kırılmasıyla tekrar dolar eski yerine gelecek arkadaşlar. Eski yerine geldiğinde de zaten ne oluyor? Şu hareketi yapmış olacak. Bakın şu hareketi yapar. Eski seviyesine geldiğinde dolar şu hareketi yapar. Bakın şuradaki çanağı tamamladığı zaman da bu sıkıntılı bir durum. Arkadaşlar o da doların tekrar 25 seviyelerine gitmesi demek. Dolarda bunu istemiyoruz. Dolarda son durum bu şekilde. Altında ne durumdayız? Altında ne durumdayız? Altına bakalım. Evet yani gram altında da fotoğraf çok farklı değil. Arkadaşlar baktığımız zaman şurası neresi? 21 Eylül 2021. Burada da yine Bollinger Bandları çok daralmış. Daraldıktan sonra şurada rallisi başlıyor. Nereye kadar? Altın 10.58, 10.60 yani 1060 TL seviyelerine kadar çıktı. Ne kadar? %130, %33 bir yükseliş. Ne kadar? 111 gün süren bir rally'nin arkasından yine burada da altında şu hareket yapıldı. Yine %45 geri çekilme. Aynı dolarda olduğu gibi bakın arkadaşlar yatay seyirde gidiyor. Ne kadar süredir? Baktığımız zaman 36 gündür yatay seyirde. Altın için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hatta şuradan onun da Fibonacci'sine bakarsak altında da hedefler nasıl? İlk hedefi yukarı yönlü 0.382 Fibo 0.382 yani 737 lira. Onun kırılması 737 liranın kırılmasından sonra da 0.382 843 arkasından da 0.236 Fibo 930 seviyelerine kadar gidebilir. Aşağı yönlü hareketinde ise Fibo 0.5 seviyesi kırılırsa yani 760 bandı kırılırsa aşağı yönlü ilk gideceği nokta ilk desteği 700 ondan sonra 600 ondan sonraki seviyesi 472 TL görünüyor arkadaşlar. Altında durum bu şekilde. Son durum gümüş ne durumda? Evet gümüşe baktığımız zaman gümüşte de durum çok farklı değil. Gümüşe şurada bir 12-18 hedef vermiştik. Ne zaman? 3 Ocak. Bu da yine aşağı yönlü hareketinde Fibo'yu kaldıralım. Şuradan yaklaşık baktığımızda 49 gündür 50 gündür yatay seyirde hareketini yaptı, yatay seyirde gidiyor arkadaşlar. Bunun için gümüş için hedef verecek olursak gümüşün de hedefleri şu şekilde sıfır bölgesine koyduk. Gümüşün de ilk noktası Fibo 0.382 10.50 ilk gideceği nokta. 10.50 yukarı yönlü kırıldığında da 11.51 sonraki hedefi de 13.15 görünüyor arkadaşlar. Gümüşte durum bu şekilde. Evet. Şimdi alt paritelere hızlıca bakalım arkadaşlar. BTDC evet yani bu BitTorrent TRX'in Tron'un altyapısını blockchain'i kullanıyordu. Tron altyapısından çıktı. Artık kendi blockchain'ine geçti. Doğal olarak BTDC olarak kendini güncelledi. Bir BTT
karşılığında 1000 BTTC olarak bu güncellendi arkadaşlar. Şu an günlük grafiğinde çok bir şey görüyoruz. Yükselen bir trendi var. Sıkıntı, problem yok. 4 saatliğine bakarsak evet, burada da yine bir yükselen trend. BTT birçok kişinin canını yakmıştı arkadaşlar, ama bakın şöyle, şu şekilde seviyeli yükselen bir trend. Bir sıkıntı, problem yok. BTT tutanlar ya da al-sat yapanlar bu yükselen trendi takip edebilirler arkadaşlar. Doge ne yapıyor? Doge'a bir bakalım hızlıca. Doge da yine bakın şurada ne dedik arkadaşlar? İkili tepe, ikili tepeden sonra hop geri düzeltme. Buradaki güçlü destek noktası neydi? 1.70 güçlü desteğinden tekrar geri döndü. Yukarı yönlü hareketi şuradaki çanağını tamamladı. Buraya bir minik şu şekilde şöyle yukarı yönlü gideceği ilk hedefte şöyle verilebilir mi? Bunu klonlarsak şöyle şuradaki kırılma noktasından 2.76 seviyesi eski direnç bölgesinin kırılacağı nokta. Burası hedef Doge için verilebilir. Evet, AVAX ne durumda? AVAX'a bakalım arkadaşlar. AVAX bizim Emin Hoca'nın projesi, biliyorsunuz. Emin Hoca Amerika'da yaşıyor. Profesör Doktor Emin Gür bu projeyle yani bizim şeyin de bizim Türklerin de bu tarz projeler yapması gerekiyor. Bu teknolojiyi artık bizim de öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu sadece bütün projeleri yapanların %80-90'ı genelde yabancılardan çıkıyor. Emin Hoca bu konuda takdir etmek lazım. AVAX her zaman sepetimde olan projeler arasında. AVAX her zaman tutuyorum. Orta ve uzun vadede tutuyorum arkadaşlar. AVAX'ta çok al sat yapmıyorum. Trade yapmıyorum. O yüzden BTC'nin hareketinde bakın arkadaşlar, şurada güçlü destek noktası 52 dolar seviyesi. Şurada 52 fitil atmış bakın. Onun üstü 57 dolar seviyesi. Artık buradan bir dönüş yapması gerekiyordu. Bu destek de kırılmış olsaydı gideceği nokta arkadaşlar şöyle, gideceği nokta ondan sonraki desteği 33.90 dolar seviyedeydi. Ama AVAX'ta markette mutfağı dolu olan projeler arasında AVAX'ın blockchain çok hızlı arkadaşlar. Yani bir saniyenin altında çok hızlı transfer yapılabilen projelerden bir tanesi. AVAX'ı da bu seviyelerden yakalayabilmişsek %62'lik bir artış ne kadar sürede? Bu da yine 2 haftalık süreçte %62'lik bir kazanç bıraktı. AVAX'ta da sıkıntı, problem yok. Her zaman sepetimizde olması gereken projeler arasında. Evet arkadaşlar, yani videoyu beğenip daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olursanız seviniriz. Holochain'e bakalım. Holo ne durumda? Bakın arkadaşlar, Holochain şurada, bakar mısınız? Yani neresi? 24 Kasım. 24 Kasım'dan 1 Şubat. 24 Kasım'dan 1 Şubat'a kadar bir şöyle baktığımız zaman yaklaşık 70 günlük düşen bir trend. 70 günlük düşen trend kırılıyor. Kırıldıktan sonra artık yukarı yönlü şöyle bir hareketi şuradan şöyle hareketi başlıyor. Bu yükselen trend takip edilirse yükselen trend aşağı kırılmadığı sürece Holochain'de de bir sıkıntı, problem yok. Evet, Ripple'ın davası sürüyor arkadaşlar. Ripple'ın davası sürüyor ama Sachs'le olan dava bir türlü sonuçlanamıyor. Ama benim şahsi fikrim Ripple'ın bu davayı kazanacağı yönünde. Ona rağmen, yani bütün olumsuzluklara rağmen Ripple hala markette ilk CoinMarketCap'te ilk 10 proje arasında ve yine burada bir haftalık zaman zarfında ne kadar bakıyoruz? %60'lık bir yükseliş. %60'lık bir yükseliş iyi gidiyor. Ripple'da da problem yok. Evet. Shiba'ya bakalım. Sen konuş dayıcım. Selçuk abin arıyor. Sen konuş. Dayım yayında da, gelmek istiyorsa katılabilir. Aç, dışarıda konuş. Evet, Shiba ne durumda? SHIB ne yapıyor arkadaşlar? Shiba'da yine günlük grafiğine baktığımız zaman
Günlük grafiğine baktığımız zaman şöyle, bu da yine 10 günlük zaman zarfında %2x'e yakın %100'lük bir artış sergiledi. Shiba'yı bu seviyelerden yakalayanlar burada iki katında yarısı mantığıyla kar satışı buradan kar alabilirler arkadaşlar. Shiba'da da bir sıkıntı görünmüyor şu an. E, pardon. Evet, Solano'ya bakalım. Sol ne durumda? Evet, Solano da seviyeli yükselen trendi şurada yine o Bitcoin'in sert düşüşüyle Solano da bundan etkilendi. Fakat şuradaki en güçlü desteği 68 dolar seviyelerine kadar gerilemeden tekrar toparladı ve yukarı yönlü hareketi başladı. Sol'de şu seviyelerden yakalayabilmişsek %51'lik bir artış Solano'da iyi gidiyor. Solano'da problem yok. Binance'in projesi, Binance'in kendi kriptosu BNB ne durumda? BNB'de günlük grafikte baktığımız zaman pardon. Yine BNB'de baktığımız zaman arkadaşlar şurada ilk hedefi 458 Fibo 0618 bölgesi 450 hatta 454 dolar seviyesi. Ondan sonraki hedefi 496 dolar seviyesi. BNB'de de şu an bir sıkıntı panik endişe yok. Su verir misin bana dayı? Evet. Yine burada dedik ki arkadaşlar bunu hep söylüyoruz. Markette şu an yaklaşık 15 bine yakın kripto para var. 15 bine yakın kripto paranın yaklaşık %95'i çöp. O yüzden mutfağı sağlam olan projelere araştırmamız gerekiyor. Bunlara bakmamız gerekiyor. Marketten bunları incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın yani şurada baktığımız zaman bir yani görüyor musunuz? Yani burada yüzlerce kripto para var ve bunların buradaki paraların %90-95'i çöp. O yüzden yatırım yapacağınız projeyi iyi araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet şu şeye bakacaktık. Teta'ya bakacaktık. E, evet Teta'nın şeyine girdiğimiz zaman arkadaşlar şuradan sitesine bir gidelim. Teta da mutfağa dolu projelerden bir tanesi. Baktığımız zaman arkadaşlar diyoruz ya yani mutfağı sağlam olan proje. Ne abi mutfağı sağlam olan proje ne? Bunu bakın şurada Steve Chen YouTube'un kurucusu arkadaşlar. Bakın YouTube'un kurucusunun yapmış olduğu bir proje. Gidelim şuradan. Video paylaşım sitesi ve YouTube'un kurucularından Öncelik Teknoloji Sunum Amerika'da bir internet girişimcisi. Yani mutfağı dolu derken arkadaşlar yani YouTube'u kurmuş adam yani onun harici de bunun gibi blockchain teknolojisiyle bu altyapıyla kendi kripto parasını çıkarmış. Yatırım yapılacak projeler arasında. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil ama projeler bu şekilde mutfağı dolu olan, mutfağı sağlam olan projelere yatırım yapmanız gerekiyor. Birçok arkadaşım arıyor. İşte abi şöyle bir proje var. Başla böyle bir proje var buna girer misin vesaire falan filan. Diyorum ne proje ne var arkasında mutfağında? İşte şu var bu var falan filan. Market cap'te var mı? Yok. İşte burada bakıyorum bakalım grafiklerine ne durumda? Yani Tradik Wave'de yok. Hiçbir yerde yok. Nerede bu? Hangi borsada alınıp satılıyor? İşte yani çok fazla hacmi olmayan hacimsiz bir borsayla anlaşılmış. Oralarda alım satıma başlanıyor. Genelde bu neyle? Network'le yürüyor. İşte tavsiye ticaretiyle yürüyor. Fakat e, tavsiyeden kalmadığında artık o proje bir çöp. Çünkü neden? Arkasında mutfağında hiçbir şey olmadığı için e, artık çöp oluyor ve insanların parası gidebiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bunlar önemli.
Yani bir ev alacaksınız ya da bir araba alacaksınız. E, Yani arabanın işte hasar kaydı var mı? Bir ekspere götürüyorsunuz. Götürüp ustaya gösteriyorsunuz. Motorunda sıkıntı var mı vesaire filan. Kriptolar da aynı bu şekilde arkadaşlar. Yani yatırım yapacağınız projeyi birazcık araştırmanız lazım. Örnek veriyorum. Yani buradan Teta nedir? Teta nedir? Burada bakıyoruz arkadaşlar. Bakın şurası önemli. Üretim arzı sınırlı mı? Piyasada ne kadar geziyor? Ne kadar piyasada dolaşıyor? Toplam arzı ne kadar? Gibi gibi buradaki verilere bakın. Şuradaki verilere bakmanız gerekiyor. Markette kaçıncı sırada? Şurada bakın. Markette ilk 39 içindeymiş. Teta yeni proje olmasına rağmen. Market cap'teki değerine, piyasa değerine, tüm zamanların en yükseği, en alçağı, buradaki gibi gibi bakın maksimum üretim 1 milyar adet üretilecek. Hepsi üretilmiş durumda. Ve şu an 1 milyarı da piyasada alım satımda borsalarda kullanılıyor gibi gibi. Yani burada verisi olmayan ya da grafiğine ulaşamadığınız bir projeye yatırım yapmayın arkadaşlar. Ya da bakın burada white paper'ını açın. Proje ne? Bunlara bir bakın, bir inceleyin. Yani işte Muhittin abi böyle dedi diye bunlara yatırım yapmayın arkadaşlar. Bunlar önemli. Ondan sonra işte e, buraya işte bu kadar para yatırdım. Buraya bu kadar bunu yaptım. Ama işte param çöp oldu gibi gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bu önemli. Evet, şimdi geri dönelim. Ne dedik? BNB'de de sıkıntı yok. Bir de şu şeye bakalım. GTO pump projelerden bir tanesi bu. Belirli aralıklarda arkadaşlar, belirli aralıklarda pumplanan bir coin bu. Yani bunu da şey yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Nasıl değerlendireceğiz? Baktığımız zaman şurada ne zaman 7 Haziran'da bir pump yapmış. Bakın 7 Haziran'da pump yapıyor. Hemen arkasından haftasında %263 yapmış. Arkasından tekrar 2x geri gelmiş. Bakın yine şurada bir pump. %92 arkasından yatayda gidiyor. Tekrar arkasından bir pump. Balinaların yapmış olduğu operasyon arkadaşlar. Yani burada %200'lük bir artış. Yine arkasından tekrar 2x bir geri çekilme. Bakın yani çok geçmiyor. Aradan tekrar buradan bir pump yiyor. %136 tekrar ondan sonra geri çekilme. Yani bu şekilde pump coinleri de inceleyebilirsiniz, araştırabilirsiniz arkadaşlar. Burada ne yapılabilir? Ben ne yapıyorum? Bu tarz coinlerde atıyorum şuradan yakaladım. İşlemi buradan yakaladım. Eski gittiği nokta neresi? Burada 0.13 dolar seviyesi. 0.10 dolara otomatik satışımı koyuyorum. Atıyorum şurada işleme girdim. 0.10 dolar seviyesi neresi? Bakın şurası. 0.10 dolara otomatik satışımı koyuyorum. %291'lik bir artış. Yani bu ne demek? 3x. Burada koyduğun işte 10 bin dolarlık bir yatırım pump'ı gördüğünüzde, burada bu hareketi gördüğünüzde otomatik satıyor. Burada işte diyor ki insanlar bu işte artık gidiyor, uçacak. Buradan parayı bulacağız. Trene atlıyorlar. Siz trene atlayanın malını satıyorsunuz arkadaşlar. Yani pump coinlerin olayı bu şekilde. Yani bunlara yatırım yapacaksanız bu seviyelerden tabi burada tek bir sadece işte atıyorum Bollinger Bandı daraldı diye işleme girilmez, işlem açılmaz arkadaşlar. Bakın şurada şu seviyede, bakın şurada MACD şurada al sinyali vermiş. MACD şurada bakın 30'un altına düşmüş, al sinyali vermiş. Burada Bollinger Bandı'na çarpmış, bakın şurada al sinyali vermiş. Bu ne demek? 3 tane indikatör al sinyali veriyorsa evet burada işleme giriyoruz arkadaşlar. Sadece tek bir indikatör MACD ya da RSI sadece alım satım yoğunluğuna bakarak ya da sadece atıyorum işte süper trend ya da sadece işte Dit Cross, Golden Cross, ölüm kesişimi, altın kesişimi gibi indikatörlere bakarak tek bir indikatörle kesinlikle işlem açmayın arkadaşlar. Bu önemli. Bu pump coinleri de takip edebilirsiniz. Ee, evet, bir de bugün bir arkadaşım sormuştu. Evet, Phantom'a da bakalım.
Phantom'da da bakın arkadaşlar, şimdi şurada bakın, burada Bollinger Bandı şurada daralmış durumda. Bakın burada üst Bollinger Bandına çarpıyor. Fitili atıyor. Fitili attıktan sonra ne olacak? Bu ilk hedef şuradaki orta Bollinger Bandı beyaz olan. Bakın buraya da bir fitil atmış. Bu beyazın kırılması durumunda gideceği nokta şu alt Bollinger Bandı arkadaşlar. 1.89 dolar seviyesi. Burada sadece işte dediğim gibi Bollinger Bandıyla işlem açmak çok sağlıklı değil. Şimdi şurada işlemi yakaladıysak, bakın şurada, şurası bir al sinyali. Şeye baktığımız zaman, alım satım baskısına baktığımız zaman RSI 50 seviyelerinde, RSI 50 seviyesinin üstü güçlü al, 50 seviyesinin altı da normalde sat sinyalidir arkadaşlar. Bakın şurada görüyor musunuz? 50'nin altında olduğu için sat sinyali veriyor. Ama sadece tek bir indikatöre bakarak burada işte güçlü al ya da güçlü sat gösteriyor diye işleme girmek çok sağlıklı değil. Burada ben genelde nasıl yapıyorum alımlarımı? Bakın şurası 30'a değmiş. Bakın arkadaşlar 30 seviyesine gelmiş. Burada MACD bakın mavi kırmızıyı kesmiş. Bu da bir al sinyali. Bollinger bandına bakıyoruz. Bakın arkadaşlar şurası Bollinger bandı da geliyor. Alt Bollinger bandına çarpıyor. Artık diyor ilk hedefim orta şurası. Beyaz Bollinger bandı, orta Bollinger bandı. Ondan sonra da üst Bollinger bandı gideceğim nokta diyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde 3 tane indikatörü birleştirdiğiniz zaman bu al diyorsa 3'ü de ya da 3'ü de sat diyorsa işleme giriyorsunuz ya da işlemden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada yakalamışsak, bakın Phantom'un burada yakalamışsak yaklaşık %178'lik bir artış, güzel bir kazanç. Ne kadar süre içerisinde? 50 günlük, hatta şöyle yaparsak daha sağlıklı olur. Burada işleme girdik. Bakın şurada da işlemden çıkmamız gerekiyor. %173'lük bir artış. Nasıl çıkacağız hocam işlemden? Yani ne dedik? Üst Bollinger Bandına çarptıktan sonra bakın şurada üst Bollinger Bandına çarpmış. Ne dedik? Üst Bollinger Bandına çarpmışsa gideceği ilk nokta orta Bollinger Bandı. O da kırılırsa aşağı yönlü aşağı Bollinger Bandı. Burada ne dedik arkadaşlar bakın. Şimdi burası üst Bollinger Bandına çarpıyor. Artık diyor tamam, bir geri çekilip düzeltme yapmam lazım. Şunu gördük. Bollinger Bandı'nı gördük. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın burada. Burası da bir sat sinyali. MACD neydi? MACD neydi? Burada bize alım satım yoğunluğunu gösteriyor. Bakın şu koyu olanlar satış. Koyu olanlar, rengi koyu olanlar. Ondan sonra açılanlar ve küçülen mumlar da, açılan ve daha açık renkli ve küçülen mumlar da artık satış baskısının düştüğünü, bakın şurada sürekli küçülen mumlar ve daha açık renkli artık satış baskısının düştüğü ve alımın başladığını gösterir arkadaşlar bize. Burası da bakın bir sat sinyali. RSI da 70 üzerine çıkmışsa, bakın 70'e değmiş. Bu da bir sat sinyali. Ne dedik arkadaşlar? 3 tane indikatör bize sat veriyorsa burada işlemden çıkıyoruz. Şurada işleme girdik. Burada işlemden çıktık. Yani şöyle bakacak olursak yaklaşık bir aylık zaman zarfında %175'lik bir artış, bir kazanç Phantom'dan yakaladık mı? Evet, yakaladık arkadaşlar. Evet, yorumum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi son olarak Bitcoin ne durumda? Ona bir bakalım. Ondan sonra yayını sonlandıracağız arkadaşlar. Hatta Bitcoin'in alım satım yapanlar için saatlik, hatta 15 dakikalık ya da yarım saatlik 30 dakikalık grafiğine bakalım. Şöyle baktığımız zaman evet, bakın ne diyorduk arkadaşlar? Tepe, tepe, ne diyorduk? İkili tepe. Bakın. Yani burada 30 dakikalık, 15 dakikalık ya da saatlik grafikte trade ediyorsanız arkadaşlar, bakın tepe, tepe. Ne dedik? İkili tepeden sonra mutlaka hangi yatırım aracı olursa olsun geri çekilme yapmak zorunda. Bakın üst bölüncül bandına çarpmış. Bakın şurada. Diyor ki tamam, bir aşağı yönlü düzeltme yapmam lazım. İlk hedefim diyor beyaz Bollinger, orta Bollinger bandı, beyaz renkli olan. Onu da kırdım aşağıya diyor. Geleceğim nokta burası diyor, 43.834 dolar seviyesi. Eğer trade yapıyorsanız, al sat yapıyorsanız buraya, şu noktaya, şu 43.800, 43.900 bandına buraya alışını koyuyorsun, bekliyorsun. Burada alımı yaptın. Alımı yaptıktan sonra ilk hedef
buradaki beyaz, ondan sonraki sarı üst Bollinger bandı. Onun da kar marjını artık hesaplayın arkadaşlar. Yani ilk şurada baktığımız zaman %2'lik bir artış. Yukarı yönlü hedefinde %4'lük bir artış. 15 dakikalık ya da yarım saatlik grafiklerde yüksek rakamla işlem yapıyorsanız %4, %5'te az bir kar değil. Atıyorum 100 bin liralık ya da 10 bin dolarla işlem yapıyorsanız %5 kar az bir kar değil. O yüzden hodulcu değilseniz, alım satım yapıyorsanız, trade yapıyorsanız bunlar önemli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Evet, yorumum bu şekilde arkadaşlar. Bitcoin'de durum bu şekilde. Alt paritelerde durum bu şekilde. Market şu an toparlanma modunda. Bir sıkıntı, panik, endişe yok. Burada ufak ufak alımlar, eklemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi kanalda yapmış olduğumuz yayınlardaki görseller, buradaki veriler bir yatırım tavsiyesi içermiyor kesinlikle. Burada dediğimiz gibi işin mantığını çözmeye çalışıyoruz. Nasıl bu iş daha güzel yapılabilir, bunu çözmeye çalışıyoruz. O yüzden bu şekilde yine yayınlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, yorumum bu şekilde. Son durum bu arkadaşlar. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Yüzünüzden gülücük, yanınızdan sevdikleriniz, cebinizden kriptolarınız hiç ama hiç eksik olmasın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar arkadaşlar.